düzenlenen tertiplerin arkasındaki yılan. İstanbul'dan kaçmadan yakalanmasını istiyorum. Tren garı, liman, her yer gözetim altında tutulacak 24 saat. Karayolları içinde tertip almayı unutmayın. Baş üstüne. Çocuklar, defterdeki herkesin eksiksiz yakalanmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Aslanlar, onları da dağıtın. Hadi göreyim sizi. Sultanımız nasıl paşam? Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Mustafa. Kolay değil tabii paşam. Şehzadeliğinden beri hocalığını yapıyordu. Herkesten beklerdim de bir Kenan Efendi'den bir de Hayrullah Efendi'den beklemezdim böyle bir ihaneti diyor. En yakınımız. Hocamız bize ihanet etti. Keza tabibimiz Hayrullah Efendi. Bu ne ilk ne de son olacak sultanım. Üzülmeyin. Düşmanı hep dışarıda aradık. Yanı başımızdaymış. Fark edememişiz. Ben şimdi kime güveneceğim gözümün nuru? Kendimizden başka güveneceğimiz yok sultanım. Amirim. Hayırdır Ahmet? Ne bu telaş? Miloş'un saklandığı yeri bulduk amirim. Ne? İşte bakın burada yazıyor. Mustafa'm koş. Ne zaman gidiyorsunuz? Birazdan. Nasıl görünüyorum? Kusursuz. Onu seviyor musun? Hayır. İnkar etmene gerek yok. Bu meselelerde anlayışsız olamayacak kadar yaşlıyım ben. Ona aşıksın biliyorum. Ama aşkın bize olan sadakatini engellemez. Niye biliyor musun? Benim aklıma hep güvendiniz. Güvenirim değil mi? Evet, güvenirim. Leyla, kalbimizi kontrol edemeyiz. Ama aklımızı kontrol edebiliriz. Ve ben de aklına güveniyorum. Sana çok emek verdim. Verdim çünkü buna değerdi. Minnettarım. Ağambaşı Solomon. Baskına geldikleri zaman işi keskin nişancılara bırakın. Bekleyin. Onlar vuramazsa biz halledeceğiz. İşaretimle birlikte çapraz ateşe başlayacaksınız. Tamam.
Deliğin hepsini. Dağılın şimdi. Ortalık çok sessiz. Sivil halkı korumamız lazım. Bu çakalların mutlaka bir planı vardır. Yardım edin! Hadi. 3 deyince. Bir! Ulan Mustafa! Kılık değiştirmiş. Belgeleri görebilir miyim? Yolculuk nereye hemşerim? Ayas Stefanos Köyü'ne. Oralı mısın?
Evet. Tamam, geçebilirsin. Ah be Gazanfer. 6 ayda ikinciye vuruldum be kardeşim. Ulan ne mermi sever adammışsın. Önemli bir şey değil amirim. Leyla yengemi iyileştirir beni. İnşallah kardeşim. Mustafa nerede? Onun biraz işi vardı bacım. Mermiyi çıkarmamız lazım. Dayan aslanım. Dayan Gazanfer. Dayan aslanım. Dayan aslanım. Durumu nasıl? Hızla iyileşiyor. Şimdi iğnesini yapsam uyuyor. Siz de dışarı rica edebilir miyim ben? Ben burada kalacağım. Uyandırma. Peki ama çok uzun süre kalmazsınız. Teşekkür ederim. Hay Allah. Uyandırdın mı? Yok, uyumuyordum zaten. Hilal. Kızım. Yavrum. Ne kadar büyümüşsün. Çok güzel olmuşsun. Davut Paşa'dan çok size benziyorum galiba. Evet. Kızgın mısınız ona? Evet. Yani hayır. Tövbe. Şehit olmuş adamı neye kızayım? Kızgınsınız. Evet. Koskoca istihbaratçı. Kendi söküğünü dikemedi. Seni bana bulup getiremedi. Bunca yıl. Bunca yıl. Davut Paşa. Bana ailemin kim olduğunu söyleyeceksin Davut Paşa. Hilal. Kızım. Seni kaçırdıklarında dünya, yer gök başımıza yıkıldı. Anneni bul. Onu kokla. Beni unutma. Beni affet. Kızmayın ona lütfen. Beni kaçıran adamlar kolay bulunacak adamlar değildi. O elinden geleni yaptı.
Takma sakal çok yakışmış. Bıyık da öyle. Çok beğendim. Demek beğendin Efendi Cemal. Acaba askeri inzibat sizi bu halde tanıyabilecek mi? Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Tabii biri takma sakalınızı ve bıyığınızı suratınızdan söküp çıkarırsa o zaman işler değişir tabii. Ne istiyorsun Cemil? Bir şey istedin mi de nereden çıkardın? Ben buraya sadece sana veda etmek için geldim. Öyle olsaydı beni çoktan vurmuştun. Ne istediğini söyle. Ben de ne yapıp yapamayacağımı söyleyeyim. Bundan sonra İstanbul'da tek güç olmak istiyorum. Beni yakalatırsan bunu asla elde edemezsin. Eğer siz de benim isteğimi kabul etmezseniz planladığınız en son ve en büyük oyunu tatbik edemezsiniz. Ne planladığımı bilmiyorsun. Ben o gece yalnızca Celal'in defterini okumadım. Demek öldürülecekler listesindeki son isim bendim. Sizin Yüce Meclis'teki gizli kasanızda bulunan defteri de okudum. Mümkün değil. Çünkü şifreyi bilmen gerek. Siz kasayı yüzlerce defa kilitleyip açarken ben hep oradaydım. 10, 32, 26, 48, 71, 17, 89. O yüzden kasayı kolayca açtım. Öyle şeyler yazıyordu ki defterde. Gerçekten zekanıza bir kez daha hayran kaldım Yüce Efendi. Siz çile odasında yaptığınız planın neticelenmesini beklerken ben de sizin yaşamınız boyunca yaptığınız en iyi planı okuyordum. Kabul etmek gerekir ki gerçekten kusursuz bir plan hazırlamışsınız Yüce Efendi. Kusursuz. Sağ ol Cemil. Tamam, geçebilirsin. Eğer teklifimi kabul etmezseniz bunların hepsi uçup gidecek. Belgelerinizi görebilir miyim? Tamam, geçebilirsin. Evet. Cevabınızı bekliyorum. Kabul ediyorum. Öyleyse sizden bir şey daha istemek zorundayım. Ne istiyorsun? Celal'in saklanması muhtemel olan yerlerin adreslerini istiyorum. Bu arada Celal demişken içimi en çok ne acıttı biliyor musunuz? Benim yerime Celal denen o salağı tercih ettiniz. Bunu sizin zekanıza hiç yakıştıramadım efendim Minoş. Etmedim. Anlamadım. Sen o defteri ben okumana izin verdiğim için okuyabildin Efendi Cemil. Merak ettiğim bunu başarıp başaramayacağındı. Defteri okuyacağını biliyordum.
yapmadığımı söyle. Sadece senin yeteneklerinden emin olmak istedim. Ve sen sınavı geçtin. Artık İstanbul senin. Durun. Evrak kontrol. Eksik yok. Devam edin. Hayırlı günler. Seyahat evrakınız lütfen. Yolculuğunuz nereye Soloman Efendi? Selanik. Tamam, hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Ya siz? Biz birlikteyiz. Tamam, iyi yolculuklar. Kolay gelsin asker. Mustafa amirim. Nedir durum? Asayiş Berkemal. Pirinto Mustafa sen misin? Bu mektup sana. Kim verdi bu mektubu sana? Beyaz saçlı ve sakallı bir amca. Bu sefer de kaçırdın elinden beni Mustafa. Ama üzülme. Yakında tekrar görüşeceğiz. Gerçi şartlar çok farklı olacak. O zaman belki sen kanun kaçağı olursun, bense kanun koruyucu. Tabii sultanımızın hali nice olur. O zaman onu kimse bilemez. Aslında ben biliyorum ama acele etmeyin. Nasıl olsa vakti geldiğinde herkes gibi sultanımız da öğrenecek kaderin ona ne yazdığını. Hem elimizden kaçıyor hem de alay eder gibi ardında mektup bırakıyor efendiler. Ne deseniz haklısınız sultanım. Haklı olmam neyi değiştirir paşa? Adam göz göre göre elimizden kaçıp gitti. Şimdi nasıl ele geçireceğiz? Nerede bulacağız? Sultanım, memleketin her karakoluna telgraf çektik. Durumun aciliyetini ve önemini bildirdik. Sence nereye kaçmıştır Mustafa? Nereye gittiğini değil ama bundan sonra ne yapacağını iyi biliyorum. Peki ne yapacak? Yüce Meclis'in amacı Osmanlı Devleti'ni kukla bir padişahla yönetmekti. Affınıza sığınarak. Öyle değil mi sultan? Evet. Peki bunu nereden anlıyoruz? Size suikast girişiminde bulundular. Onu da engelledik Allah'a şükürler olsun. Allah'a
şükürler olsun ki engelledik. Lakin ya başaramasaydık? O zaman devletin başına kim geçmiş olacaktı? Şehzade Murat. Yani kukla padişah. Evet. Ama bunu başarmak için önce Şehzade Mehmet'i ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Onu da ihanetle suçladılar. Doğru. Allah'a şükürler olsun onu da akladık. Aslında amaçları bir taşla iki kuş vurmaktı. Sultanımıza bir şey olursa Şehzade Mehmet amcasını öldürmekten dar ağacına gidecekti. Eğer hayatta kalsaydınız darbeye teşebbüsten tevkif edilecekti. Yani her halükarda Şehzade Murat tahta geçmiş olacaktı. Şehzade Murat hırsının cezasını felç olarak ödedi. Yani bütün hesapları yerli bir oldu. Bu kadar emin olmayın paşam. Tertibin 2. safhasını başlattılar. Taksim Kışlası. Jön Türkler Kahvehanesi. Telgrafhanenin bombalanması. Ve son olarak da Şeyh Bender'e düzenlenen suikast. Şeyh Bender suikasti bu katillere Çar'ın siparişiydi. Ama Yüce Meclis dediğimiz milletler üstü beynelmilel sermaye Ruslardan, İngilizlerden ve diğer umum devletlerin hepsinden daha akıllı olduğu için bunu fırsat bellediler. Ne fırsatı? Yüce Meclis Rusların arzusu olan Şeyh Bender suikastini ilaveten vaziyeti fırsat bilerek 3 bombalamayı gerçekleştirdi. O halde Rus gizli servisine de sızmışlar bu melunlar. Doğru. Maksatları Osmanlı'yı Rusya'ya saldırtmak. Ama buna vakıf olamadılar. Planları suya düştü. Ama bir şey kazandılar. Hem de büyük bir şey sultan. Ne kazandılar? Maalesef ahalinin sultanımıza karşı olan şüphesini kazandılar. Bunlar göz göre göre milletin aklıyla oynuyorlar. Siz eğer halk olsaydınız 3 bombalama ve bir suikastten sonra ne düşünürdünüz? Sultana dokunulabileceğini. Ve utanarak söylüyorum ki dokunabildiğinizi devirebilirsiniz. Öyleyse bu alçaklar sultanımızı yine devirmeye çalışacaklar. İyi de tahta Şehzade Mehmet'i çıkartmak istemiyorlar ki. Geriye de bir tek Şehzade Murat kalıyor. O da felçli. Tahta da çıkamaz. Ya bu Kenan Miloş ne yapmaya çalışıyor Mustafa? Ya Şehzade Murat felçli değilse? Ali ile gözlerimizle gördük Mustafa. Felçli. Ayrıca tabip raporları var. Zimmerman. Hayrullah Efendi. Bu ikisinden sonra herhangi bir tabibe inanasım gelmiyor sultan. Dün gece Mustafa eve geldi mi dedi? Geldi kızım. Peki benim nerede olduğumu bilip bilmediğimi sana sordu mu? Sormadı. Sen şimdi eve git. Ama yarın yine havadisler getir bana. Olur benim güzel kızım. Ama sen de benimle eve gelsen. Da da biliyorsun. Tamam. Ben birkaç güne gider dönerim be Mustafa. Bu Şehzade Murat'ın felçli olup olmadığını kendi gözlerimle görmeden ben rahat etmeyeceğim kardeşim. Öğrendiğinde bana da telgrafla haber ver. Hemen bildiririm. Hadi yolun açık olsun. Eyvallah kardeşim. Mustafa.
Bir gelişme var mı be kardeşim? Hangi konuda? Leyla yengeyle ilgili. Geri dönmedi daha. Hala kızgın yani. Sen olsan olmaz mıydın? Haklısın kardeşim. Mustafa'm, beni yanlış anlamazsan... ...bu gönül işlerinde biraz acele etmek lazım be kardeşim. Hemen karar vermek lazım. Doğru diyorsun da Ali. Yüreğin başka diyor, vicdanın başka. Mustafa'm... ...ya yüreğini dinle ya da vicdanını. Ama mutlu ol be kardeşim. Allah'a emanet. Hadi yolun açık olsun. Amirim. Hayırdır? Pek hayır değil amirim. Ne oldu oğlum, söylesene. Gazanfer amirin durumu kötüymüş. Kurşun zehirliymiş amirim. Durumu nasıl? Mermi kalbe giden damarlardan birinin çok yakınına gelmişti. Zehir kalbe çabuk ulaşmış. Hiç umut yok ya. Öyle mi? Hakkını helal et amirim. Böyle konuşmak yok. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dirençli ol. Hakkını helal et amirim. Yapma bunu. Hakkını helal et. Filinde Mustafa. Helal olsun kardeşim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Baba, baba. Çocuklarım sana emanet. Amirim. Rahat uyu kardeşim. Rahat uyu.
tıp tahsilinden döndün. Seni külliyeye kadı kıyasetlerin yanına yerleştirdik ve sen şaserim benim. Bir sene içinde herkesin en sevdiği insan olmayı başardın. Sebebini biliyorsun değil mi? Çünkü sen gerçek bir köstebeksin. Her başarılı köstebek gibi onlara sevgini verdin. Onlarla ağladın, onlarla güldün. Onları tedavi ettin. İşte bu yüzden Leyla seni çok sevdiler ve sana güvendiler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Anne beni bırak. Baba. Babamı verin bana. Bana bak. Sen de baban gibi cesur, yiğit ve mertsin. Anladın mı? Geldin demek. Geçen gün hesabımız yarım kalmıştı. Onu kapatalım istedim. Listedeki son isim ben olmayacağım Celal. Sen olacaksın. Beni burada öldürdüğün an başka bir yerde sevdiğin kadın da ölebilir. Farah.
ölümün o kadar kolay olmamalı Celal. Sana daha kanlı bir ölüm düşünüyorum. Beni nasıl buldun? Efendi Miloş söyledi. Yalan. Padri'yi iki yerde bulabilirsin dedi. Bir, Yüce Meclis'te. İki, aşık olduğu kadının yanında. Yani Farah'ın. Ki orası zaten kontrolüm altında. Nasıl olsun istersin? Kanlı olsun.